Oraya gittiği zaman mı öğrendi? Neyin bilgilendirmesi? Bilgilendirmeyi bize yapacaksınız. Millete yapacaksınız. Sami Bey değil. Biz Malatya trafiğini nasıl rahatlatırız? Malatya trafiğini rahatlatmak için ne gibi önlemler alıyoruz? Yani bizim baktığımız nokta bu. O kadar kilit bir kavşak ki. Sen bu kavşağı bundan 7 yıl önce bir belediye başkanının yaptığının aynısını daha yavaş şekilde yapmaya kalkışıyor. Şimdi bu mu trafiği rahatlatmak? Yani 2025'in vizyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu bu mu? Adana niye Adana? Antep niye Antep? Biz bunları tartışalım. Eskişehir niye Eskişehir? Malatya Büyükşehir Belediyesi Sivas Kavşağı'nda bir düzenlemeye başladı. Yaklaşık 10 gün oldu, 10 günü geçti. Biraz da yavaş ilerliyor. Malatya ile bir Adana'yı bir bakalım. Adana'da da bir şeyler yapılıyor aynı döneme ait. Yani bakalım Malatya ne durumda? Bizim Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin belki de ilk defa bir kavşak düzenlemesini görüyoruz. Yaklaşık 16 aydan sonra Sami Yer'den bir hamle gördük. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Yer'den bir hamle gördük. Sivas Kavşağı'nda bir düzenleme yapılıyor. Bakalım durum nedir, ne değildir? Yani gerçekten istediğimiz oradaki trafiği rahatlatacak bir durumu. Önce bir izleyelim. Evet, Sivas Kavşağı'nda biliyorsunuz artık o kavşak, OSB kavşağı gibi, İkizce'deki kavşak gibi ve Malatya'daki artık birçok kavşak gibi maalesef yetersiz kalıyordu. Yaklaşık biz 16 aydır bu yeni yönetimden, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden bu tür hamleleri bekliyorduk. Buraya bir kavşak yapılıyor ama gördüğümüz kadarıyla bir köprülü kavşak ya da modern bir dönel kavşak değil, bildiğimiz sinyalizasyonla olan bir kavşağa benziyor. Bu paylaşımlarla ilgili kavşağa gelmeden önce iletişim ekibini bir eleştireyim, basını. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin basını bir eleştirmek istiyorum. Yani arkadaş, Reels videosu hazırlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir kavşak yapıyorsunuz? Ne kadar malzeme harcandı? Ne kadar sürecek? Ne zaman bitecek? 10 gün geçti. Yani bu belediye başkanı da direkt söyleyebilir. Başka biri de bir seslendirme yapabilir. Yani sadece altına müzik koyuyorsunuz. Görsellerle biz anlamaya çalışıyoruz ama böyle bir bilgilendirme, böyle bir belediyecilik olmaz. Bunu kim yapıyor biliyor musunuz? Yani siz maalesef sosyal medya fenomenleri gibisiniz. Malatya Büyükşehir Belediyesi biz Malatyalıyız değil yani. Sizin göreviniz farklı, onların görevi farklı. Bu görüntüleri, yani bu paylaşımları biz Malatyalıyız paylaşsa, başka Malatyalı sosyal medya hesapları paylaşsa anlayabiliriz, tamam, bir şey demeyebiliriz. Ama Malatya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya fenomenlerine özenmemeli. Daha bilgilendirici, daha böyle insanlara bilgi veren bu tür paylaşımlar yapmalı. Ya Sami Yer sürekli işte küçük bir harita var, bakıyor. İşte orada mühendis muhtemelen Sami Yer'i bilgilendiriyor. Tamam. Bir şeyler yani bir detay verin, bir metin olsun. Burada ne yapıyorsunuz? Ne kadar sürdü? Diyalogdan yoksun, sadece görüntüsü. Birileri Sami Bey'i bilgilendiriyor. Yani Sami Bey bu kavşağın nasıl yapılacağını oraya gidince mi öğreniyor? 10 gündür orada çalışma var. Oraya gittiği zaman mı öğrendi? Neyin bilgilendirmesi? Bilgilendirmeyi bize yapacaksınız. Millete yapacaksınız. Sami Bey değil. Zaten bu kavşak yapılmadan önce muhtemelen Sami Bey ekibiyle konuşmuştur. Nasıl bir kavşak olduğunu söylemişlerdir. Projesini yapmışlardır. Yani bir modern kavşak mı yapılıyor? Düzensiz bir kavşak mı yapılıyor? Düzenli bir kavşak mı yapılıyor? Dönel bir kavşak mı yapılıyor? Yani ne yaptığını herhalde Sami Bey biliyordur. Diğer belediyelerle Malatya belediyelerinin kıyaslamamın sebebi de bu. Biz Malatya trafiğini nasıl rahatlatırız? Malatya trafiğini rahatlatmak için ne gibi önlemler alıyoruz? Yani bizim baktığımız nokta bu. Sami Bey'in bugün Sivas Kavşağı'nda, ya buna da şükür de, yani 16 aydan sonra en azından diyorsun ki Malatya Büyükşehir Belediyesi en azından trafiğe yönelik bir şey yapmış diyorsun. Ama
Keşke öyle olsa. Yani keşke bizim istediğimiz gibi olsa. Trafiği gerçekten rahatlatacak önlemler olsa. Bakın Adana'dan bir örnek vermek istiyorum. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir hizmeti ki yakın zaman hemen hemen Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Sivat kavşağıyla Adana'daki bu hizmet birbirine çok yakın paylaşımlar. Sevgili Adanalılar, Adana'da böyle devasa bir üst geçit ilk kez oluyor. Bak görüyorsunuz, bilgi veriyor. Ya biri sadece başkanı çekiyor. Sıfır bilgi. Ne başkan veriyor, ne videoyu hazırlayan alt bir ses de veriyor, ne de başka bir çalışan tarafından veriliyor. Atıyorum yol altyapı daire başkanı. En azından her videonun içerisinde birazcık da olsa bilgi kırıntısı olsun. Öğretmenler Bulvarı üzerinde önemli bir üst geçit Adana'ya kazandırdığımız için biz de çok mutluyuz. 100 bin ton malzemenin olduğu Adana'daki tek üst geçit. Tonmalı bir çalışma var. Arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyorlar. Şehir içi trafiğini de çok rahatlatan, buranın trafiğini rahatlatan bir üst geçit. Çok uzun sürmez. İnşallah bu ayın sonu gelmeden burayı hizmete açacağız. Hizmetin birbiriyle farkını geç. Ne olduğunu söylüyor, ne zaman biteceğini de haber veriyor. Devasa bir şey yapıyorlar değil mi? Şimdi Malatya Büyükşehir Belediyesi Sivas o kavşakta ne yapıyor? Ne yapıyor biliyor musun? Ahmet Çakır Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edip 2018 seçimleri için milletvekili adayı olmuştu ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş. Orada kısa bir dönem belediye başkanlığı yapmıştı ve hızlı bir şekilde ilk yaptığı icraatlardan biri şu anki eski SGK kavşağı dediğimiz şu anki itfaiye kavşağı yani Yeşilyurt Belediyesi'nin önündeki kavşakta bir düzenleme yapmıştı. 2018 yılına göre modern diyebileceğimiz o tarihlerde trafiği hafifletecek, trafiğe fayda sağlayacak bir kavşak düzenlemesi. Ama yine sinyalizasyon sistemi vardı. Yine trafik duraksıyordu. Fakat önceki kavşağa göre daha hız kazanılmıştı o tarihlerde. Yani bir hafta 10 gün içerisinde o kavşağı bitirmişlerdi. Hummalı bir çalışma vardı. Gece gündüz mesai menfumu gözetmeden orada hızlı bir çalışma yapılıp hızlı bir kavşak yapıldı ve halen de kullanılıyor. Samiyer, Malatya Büyükşehir Belediyesi şu anda bunu yapıyor. Yani yine Adıyaman yolundan karşıya geçecekler, ışıkta bekleyecek. Hekiman yolu dediğimiz, Sivas yolu dediğimiz karşıya geçecekler, yine ışıkta bekleyecek. Malatya'dan İkizce'ye doğru, Beylerdere'ye doğru gidenler 2 cep olacak. Direkt gidenler ışıkta bekleyecek. Yine Adıyaman yoluna dönecekleri ayrı bir cep açılıyor. Orada da ışıkta bekleyecek. Yani bu ne demek? Bu ışık süresinin de artması demek. 2025 yılında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yönetimin 16 aydan sonra yaptığı kavşak bu. Ya arkadaş Arapgil'e gidiyor değil mi? Arguvan'a gidiyor. Hekiman'a gidiyor. Yazıhan'a gidiyor. Oradan geçiyorsun Sivas'a gidiyorsun. Bu taraftan gidiyorsun Arapgil tarafından Ağan'a gidiyorsun. Ya başka 2 tane şehrin yolu. Sivas yoluna girdiğiniz zaman, Hekiman yoluna girdiğiniz zaman yaklaşık bir 5-10 kilometre sonra sen sanayi sitesini oraya taşıyorsun. Bitmedi ama yaklaşık 700 küsür tane bizim aşağı sanayi sitemizi sen oraya taşıyacaksın. Artı İkizce'de 100 binin üzerinde bir yapılaşma, 100 bin üzerinde bir nüfusa sahip olacak. Organize büyüyor. O kadar kilit bir kavşak ki sen bu kavşağı bundan 7 yıl önce bir belediye başkanının yaptığının aynısını daha yavaş şekilde yapmaya kalkışıyoruz. Ve halen görüyorum bugün daha önünden geçtim. Yani bir hummalı çalışma da yok. 5-10 kişinin. Ben 5-10 kişiyi gördüm. Saat 9.30 falandı. Ve 10 gün geçti. Herhalde bir 10 gün daha geçer. Tamam eski kavşağa göre belki hızlanabiliriz. Eski kavşak zaten rezaletti. Artık hiç yetmiyordu. Yarın bu da yetmeyecek. Ya yarın dediğim 3 yıl sonra 5 yıl sonra değil. Belki 6 ay sonra yetmeyecek. Sanayi oraya taşınınca yetmeyecek. Bir kavşak düşünün. Sağ tarafına döndüğün zaman 2 ile gidiyorsun. Yaklaşık 5 tane ilçeye gidiyorsun. Sol tarafına döndüğün zaman Adıyaman'a gidiyorsun. Ve Yeşilyurt eski Çırmık'tı. Gündüzbey işte Çelikan tarafına gidiyorsun. Ya böyle bir kavşaktan bahsediyorsun. Düz gittiğin zaman şehirden çıkıyorsun. Beylerderesi köprüsü var, tek köprü. İkizce'de 100 bin insan yaşayacak. 100 bin üzerinde. Belki 3. merkez ilçe olacak İkizce. OSB'leri var. Havalimanına bağlayan kavşak.
Havalimanı var. Şimdi bu mu trafiği rahatlatmak? Yani 2025'in vizyonu, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonu bu mu? Adana niye Adana? Antep niye Antep? Biz bunları tartışalım. Eskişehir niye Eskişehir? Nizip Adliye Köprülü Kavşağı artık hizmette. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliğiyle yapımı tamamlanan Nizip Adliye Köprülü Kavşağı ilçemizin ulaşım altyapısına önemli katkılar sunmaya başladı. Trafik akışını hızlandırıyor, yaya ve araç güvenliğini artırıyor, Nizip'in şehir içi ve çevre iller bağlantılarını güçlendiriyor. Bu değerli yatırım vatandaşlarımızın günlük ulaşımını daha konforlu, hızlı ve güvenli hale getiriyor. Projeye katkı sunan tüm kurumlara ve emek veren herkese teşekkür ediyor. Yeni kavşağın Nizipli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sen trafiğini yönetemiyorsun. Örneklerini şu anda vereceğim. Dünyada çok modern kavşaklar var. O kadar güzel trafiği rahatlatacak kavşaklarımız var ki ya biz bunları bile beklemiyoruz ya. Biz bunları bile beklemiyoruz Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden. Ya şunlara bakın mesela, yani ben şunları beklemiyoruz derken İzlediğimiz görüntüdeki işte dönel kavşak, akıllı dediğimiz modern bir tane var mı bundan? Ya da Malatya Büyükşehir Belediyesi böyle bir kavşak yapmayı düşünüyor mu? Yani Malatya'da trafiği kitleyen birçok yer var. Yani Şehrül Emin diyoruz. Malatya'nın her şeyi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı diyoruz her dönem. Ama bundan 7-8 yıl önceki vizyonla bugünkü vizyon bir olabilir mi? Hacı Uğur Polat bundan 7 yıl önce o vizyonu ortaya koydu. Gelir gelmez o kavşakta bir tıkanma vardı ve orayı farklı bir kavşak yaptı. Siz de şu anda aynısını yapıyorsunuz. Çok örnek var. Mesela biz Samiyer'den böyle bir şey istemiyoruz. Bakın biz Samiyer'den böyle bir şey istemiyoruz. En azından Sivas kavşağına sağına gittiğin zaman 2 yıl, soluna gittiği zaman 1 yıl, sağ solun ilçelerini saydığı zaman neredeyse Malatya'nın batıdaki bütün ilçelerine açılan bir kavşaktan bahsediyoruz. Ya bu mu yani TOKİ yardımcılığı, mühendislik, bu kadar İstanbul'da belediyelerde çalışmak? Bu kavşak mı? Sizin vizyonunuz bu mu? 1 yıl sonra o kavşağın ne kadar yetersiz olduğu anlaşılacak. Hayret ediyorum. Ya biz böyle bir şey de istemiyoruz Sami Bey'den. Ya bunu da yapmayın. Ama bunu da yapmayın. Yaptığınızı da yapmayın. Bu tür videoları çekmeye devam edeceğiz. Başka illerde ne yapılıyor? Malatya'da ne yapılıyor? Bunları herkesin gözünün önüne sereceğiz. Bağımsız ve bağlantısız gazetecilere destek olmak için abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Ya istediğimiz bunlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.